Selam herkese, ben Utku. Bugün Palworld dünyasını keşfedeceğiz canlı yayın olarak. İlk videoyu atmıştım. Şimdi video ayarlamalarını yapayım. Daha sonrasında içeriye başlayacağım. Sesim için kusura bakmayın bu arada. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Normalde yayın açmayacaktım ama sizlerle arayı da açmak istemediğim için sesim kısık geliyorsa, yani dün serum yedim. Onun sayesinde bu şekilde yine biraz konuşuyorum. 5 gündür sesim çıkmıyor. Ama sizlerle arayı da açmak istemedim. Ayarlamalarımı yapıyorum. Evet ve içeriğimize geçiyoruz. Oyun sesi çok gelirse beni uyarın. Söyleyin mutlaka. Herhangi bir durum olursa beni bilgilendirin lütfen. Hatta şöyle telefonumdan açıp takip edeyim. Evet. Şimdi en son bir tane video atmıştım zaten, başlangıç videosu. Ve yine size detayları anlatacağım. Neler yapıyoruz, neler yaptık. Şöyle haritayı bu kadarını keşfettim daha. Zaten şuradan başlıyorsunuz arkadaşlar, başlangıç tepesinden. Burada Mamorest'i yakaladım. Şileti, burada aç olan mı var, bir şey var. Bakayım, aç görünüyor. Yemeklerini koydum, kendileri yiyebilirler. Yiyor zaten, bak gitti, iyi duruma geçti. Şu sağ üstte görünüyor palların bilgisi. Haritada zaten böyle soru işaretiyle falan karşınıza çıkıyor. Yönlendiriyor sizi. Gördüğünüz gibi birkaç tane yer var. Keşfedilecek alan var. Buraya gittim mesela. Burada öldüm. Çok güzel yaratıklar var. Burada yakaladığım güçlü yaratıkları görüyorsunuz. Yani bu bölgenin güçlü yaratıkları diyebiliriz. Kuleler var. Örgüt kuleleri. Bu ilk seviye kulesi 10. Bunu yendim.
Sonra 20'yi yendim. Başka kuleler oldukça onlarla da eğitmen düşünün. Onlarla işte pal kapışması yapıyorsunuz. Buraya üs yaptım arkadaşlar. Şunları toplayayım. Bu üstte ışınlanabiliyorsunuz üstün içindeyken. Üst topraklarını da nereden ayırt edebilirsiniz? Mavi alandan. Bakın şu çizgiyi görüyor musunuz yerdeki? Bu toprakların içi benim üst sınırım. Arka tarafa kadar uzanıyor. Bakın mavi tepelerde dağdan çizgileri görüyorsunuz. Buraya çıkarsam üstün dışına çıktığım için ışınlanamam hiçbir yere. Üst veya büyük kartal heykeli üzerinden kullanılabilir. Hemen girdiğim anamı ışınlanabilirim. Onun dışında üretim yerlerim, şu şeyi geri çağırayım. Ya da ağaç kesmeye devam etsin. 261 tane odun kesmiş sağ olsun. Pal kutusu yönetim menüsünden arkadaşlar pallarınızı görevlendiriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bakın palların özellikleri yazıyor işte: saldırı, savunma ve çalışma hızı. Çalışma hızı yüksek olanları mutlaka kullanın. Daha hızlı iş bitiriyorlar. Ayrıyetten altında da bakın özellikleri var. İşte işkolikmiş ama korkakmış. Takımındayken diyor yükleri üstlenir ve oyuncunun taşıma kapasitesini 100 artar diyor. Bunu diyor şöyle 5 tane pal taşıma hakkınız var. Yanınıza alırsanız taşıma kapasiten 100 artar diyor. Şu morlar açlık bu arada. Şu Epidron'u besleyeyim. Acıkmış yavrum. Dişinin kavuğuna gitmez bu ama. Şunu da çöpe at. O kullanmıyorum. Zayıf çünkü. Şurada yemek pişireyim de öyle şey yapayım. Hem göstermiş olurum. Zaten yazıyor arkadaşlar. F basılı tut diyor ama tilki geldi. Ben üstte görev verdiğim için bakın o yapıyor yemeği. Ama ben ondan ocağı yapmasını istemiştim. Ona bir bakayım, bitirdi mi külçeleri. Bitirmiş. Tamam. Süper. Külçe çok önemli. Bakın buraya bir tane ocak yaptım. Burada odun, kömür ve külçe üretiyorsunuz ocakta. Daha sonrasında şöyle bir pallarınızı savaşa gönderiyorsunuz, keşife. Onlar size ödüllerle birlikte geri dönüyor. Bakın şöyle göstereyim. Sefere gönderdiğinizde şu an bende bu ikisi açık. Önerilen silah gücü 25. Bununki 56.000 daha yüksek. Bunu da açabilmem için Ölümsüz Ateş Kardeşliği Kulesi'ndeki içindeki boss'u yenmem gerekiyor. Buraya tek tek atamanıza gerek yok. Güçler önemli burada. Bakın silah gücü 541, 296, 375. Otomatik ata deyince zaten o seçip en güçlerini atıyor gördüğünüz gibi. Ama Mamorest yanımda benim değil mi? Bakayım. Ha, Mamorest'i almamışım. O yüzden oraya gidebiliyor. Tamam ya, Mamorest'i almayacağım. Gitsin. Gobfin'e bakar mısınız? 4484 güçte. Bu çok güçlü ya. Ben bu Gobfin'i yanıma alayım. Gideyim şu pal kutusundan bir değişiklik yapayım. Seferde görünüyor şimdi tabi. Daha göndermedim ama yine de orada seçili kaldığı için şu Gobfin'i çıkartıyorum. Yanımda taşımak istiyorum Gobfin'i. Seviyede kastırırım ona. Yanımdan da bunu çıkartacağım. Arkadaşlar Q ile sayfaları geçiyorsunuz. Q ve E. Bakın burada o güçlü olan.
394 diyor burada saldırı gücüne. Bakın çalışma hızı da 92'ymiş. Yani bunun saldırısı daha fazla görünüyor işin gerçeği Robin Quill'in. Ama orada o daha çok iş yapıyor. O zaman onu tekrar şeye gönderiyorum. %111 ödül alacak kadar güçlü gönderdiğim kahramanlar. Yani şunu çıkartsam bile çok değişmiyor. Boşa çıkartacağım. Şunu da çıkartacağım. Yeter. Bunlar gidebilir. Zaten Mamo'dan 2 tane yakaladım. Gönder. Bakın hepsi tek tek gidiyor. Hava acayip kötü bu arada. Umarım sizin keyfiniz yerindedir. Hemen şöyle bir şey de yapayım. Kusura bakmayın, öksürdüğüm için kapatıyorum sesi ara ara. Evet. Pallar hala gidiyor gördüğünüz gibi. Ne kadar kesmiş bakayım. Uf, 52 odun daha kesmiş. Güzel. Yemeği de pişirmiş. Bunu da alalım. Besleyelim tabii ki. Bir kendimi besleyeyim ya bunu besleyeyim. Yeter şuna. Arkadaşlar bunları B'ye basarak inşaat kısmından yapıyorsunuz. Zaten bakın burada gerekli materyali gösteriyor size. Külçe, çivi, çimento gerekiyormuş üretim montaj hakkı için. Hıçkırık da tuttu ya. Eşya ve teçhizat üretmek için bir montaj hattı diyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta, ellerini kullanabilen pallar olmadan çalışmaz. Yani mesela şu ellerini kullanamıyor. Bu ellerini kullanamıyor. Bununkiler pati arkadaşlar. El dediği ne, hangisi? Bakayım, göstereyim size. Bakın şu elleri var bunun. Tilkin de yapabiliyor. Ketler de yapabiliyor. Ketsillalar. Elleri olması gerekiyor. Yani şunlar da yapabiliyor mesela. Üste bundan da koyabilirim. Daha sonrasında bu da yapabilir. Bunu niye koydum? Ağ yapısını atandığında yumurta yumurtluyor. Eşya çıkarıyor. Bakın, özellikleri seçerek yapın ve çalışma hızına bakın mutlaka. Bunun çalışma hızı mesela 91. O yüzden koydum. Üstteyken diğer palların toplama iş uygunluk seviyesi 1 artıyor. Yani hepsinin kendine göre yetenekleri var. Yeteneksiz böyle çok işe yaramayan koyduklarım da oluyor ama envanter dolu olduğu için F'ye basılı tuttuğum için şeye bindim. Palıma bindim. Hemen geldi yanıma. Onu da göstereceğim size nasıl olduğunu. Age of'a devam ediyorum bu arada arkadaşlar. Age of da çok hareketli gerçekten. Hatta
Şeyi yapamıyorum. O kadar hareketli ki Age of tarafı. Bak yine F'ye basılı tuttum, bu geldi. Sen gel biraz. Sen de gel. Çivi üreteceğiz birazcık. Üretim kısmı biraz sıkıcı olabiliyor. Bir de arkadaşlar, yeni başlayacak olanlar, ben kolay oyun seviyorum diyenler ayarlardan oyuna girerken size soruyor. Diyor ki işte oyun ayarlarında nasıl yapalım? Ölmek olsun mu? İşte üretim hızı ne kadar olsun? Envanter sınırsız mı olsun? Sınırsız seçebilirsiniz, örnek veriyorum. XP'nizi çarpı 2 seçebilirsiniz. O tamamen sizin oyunları nasıl oynamayı sevdiğinize bağlı bir konu. O yüzden ona bir şey demiyorum. Ama mutlaka oyuna başlarken ayarlarınızı yapın. İstediğiniz şekilde oynayın. Bir tane de balta üreteyim, metal. Taşı attığım yere görüyorsunuz. Grafikler de gayet güzel. Bakın burada kılıcım. İşte baltam, kazmam, arbaletim bu da. Burada bu yapılar, mesela silahlar bozuluyor kullandıkça, dayanıklılığı azalıyor. Yine aynı şekilde başlangıçta bunu da kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuna başladınız. Oyuna başladıktan sonra da yapabilirsiniz bu arada. İlla son kısımda yapacaksınız diye bir şey yok. Başladınız, zor geldi. Sonrasından da ayarı değiştirebiliyorsunuz. Ama oyun içindeyken değil. Oyuna başlamadan önce, yani giriş ekranındayken size soruyor yine. Öyle bir güzelliği de var. Mesela benim başlangıçta envanterim sınırsız değildi. Ama sonra baktım şeyde statü puanlarımı hep envantere aktarmak zorunda kaldım. Çünkü yetmiyor ağırlık. Ya gerçekten yetmiyor. Sınırsız yaptım. Ya o yüzden mesela ağırlık 1150, yani statü puanı çok fazla, istatistik verdim. Bakın 14 tane harcamışım. Yani onun yerine canlı saldırıya harcasaydım çok daha güçlü olurdum mesela. Ama ben zor başladım. Bence envanteri kapatın arkadaşlar, sınırsız olsun. O kadar zorlaştırmanıza gerek yok. Bakayım şey yapabiliyor mu külçe? Evet yapıyor. Cevher var elinde. 24 tane daha geçsin. Evet gidelim artık. Biraz bakınalım etrafa. Bunlar çalışıyor zaten gördüğünüz gibi. Bunlar depo arkadaşlar. İşime yaramayacak şeyleri buraya atabilirim. Şunu da atayım. Şu da depo. Oyun bence çok güzel, sarıyor bayağı arkadaşlar. Yani içeriği güzel, kapsamlı, grafikler iyi. Böyle çok başınızı döndürecek, bunaltacak detaylar yok. Gözünüz korkmasın hiç. Bakın bunlar da burada ağıl yapısı bu. Şöyle göstereyim. İşte buradan yapabileceğiniz şeyleri gösteriyor. Bakın ağıl. Lifim şu an 30 tane olması gerekiyor yapmak için. Üretim çiftliği mesela. Gördüğünüz gibi erkekle dişiyi çiftleştirip yumurta da üretebiliyorsunuz. Lif lazım bunun için.
Lifi de nereden düşürüyorsunuz? Odunlar, ağaç keserek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın solda 9-11 tane lif kazandım bile. 72 odun, 82 odun, 23 lif oldu. Yani çok zor değil işin gerçeği. Şu cevher arkadaşlar. Bunu tabi kazmayla yapmak daha iyi. Ümit hoş geldin. Vallahi bak senin için, senin gibi isteyenler için ya şu sesimle yayın açtım. Sırf arayı daha fazla açmamak için. Bakın buradan mesela şunu buldum, öldüm. Bundan bir şeyler kaptık. Ben saldırınca tabii yanımdaki palım da saldırıyor. Deri ve buğday tohumu kazandım. Solda kazandığınız şeyler yazıyor. Age of konusunda da bu arada arkadaşlar merak edenler için yarın 10 ile savaşımız var. Bir aksilik olmazsa inşallah açarım yine. Ama sesim çıkmıyor maalesef. Yeni başlayan arkadaşlara diğer bir tavsiyem var. Arkadaşlar bakın teknoloji kısmı var. Bu teknolojide işinize yarayacak olan şeyleri öncelikle açın. Sizden üstünüzü geliştirmek için istenen materyalleri açın. İlkinde zaten şunları falan zorunlu açtırıyor. Ama daha sonrasında örnek veriyorum kum çuvalı ya da alarm ziline gerek yok şu an. Yani oyun benden başka bir şey istiyor. Bana diyor ki yüksek kaliteli çalışma tezgahı yap diyor. Tamam abi onu yapmak için benim bunu teknoloji puanı ayırmam gerekiyor. Bakın şu an 16 teknoloji puanım var. Onun dışında eğerleri açıyorum ben. Burada eşyaları var. Palların. O sayede binebiliyorsunuz üstüne ya da işte mesela bakın eğer az önce bindiğim palımdaki de eğer yaptığım için şurada da kadim teknolojiler var. Buradan da bunları açıp yapıyorsunuz. Şimdi lifim oldu mesela. Üretim çiftliği yapayım. Jacuzzi'de keyif yapıyor. Vallahi ben de özledim Ümit ya. Gerçekten özledim. Dayanamadım açtım yani. Ama çok uzun tutmayacağım. Sesim kötü çünkü çıkmıyor. Ama dayanamadım. Bunda çok büyükmüş abi üretim çiftliği. İkinci bir üs kuracağım sanırım. Yetmeyecek yani burada yer yok bunun için. Yok buraya sığmıyor arkadaşlar ama zaten şöyle göstereyim size de. Bakın benim zaten üst sayım 2. 2 tane kurabiliyorum. Pal sayısı mesela 13 tane pal çalıştırabiliyorum maksimum. Şu an tam kapasitedeler. 13'te 13 bakın.
Çok pardon. Öksürüp duruyorum. Resmen balgam atıyorum ya. Boğazım çok kötü. Dün serum yedim ama yok yani. Kazan inşa et diyor. Buğday tarlası inşa et diyor. Değirmen inşa et diyor bana. Bir seviyede atlayabilmek için üst seviyesi 9'muş. Kazan için ne gerekiyor? Külçe, alev organı. Tamam. Değirmen için değirmeni arıyorum ama teknolojide açmamış olabilirim değirmeni. Burada görmediysek büyük ihtimal açmadık o zaman. Ha, burada. Ne gerekiyor? 10 tane külçe, 8 var şu an. Güzel yapmış bu 21 tane. Evet, buraya bir değirmen kurabilirim o zaman. Şöyle köşeye yapacağım ki yer olsun. Az önce gördüğünüz yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bakın zaten geldiler çalışmaya. 2 tane kurbağa ve kedicik diyeyim. Ama ben kendim de basılı tutup yapacağım. Olur Ümit ya. Nane. Tamam. Yapacağım dediğini. Bakayım ne yapıyormuş. Un. Un içinde buğday lazım diyor. Bu bitirdi. Külçe çok gerekiyor. O yüzden bol bol yaptırıyorum. Burada yemek bitmiş. Hemen şuraya yemek atmak lazım. 5 tane tavuk atalım. Sepeti boş bırakmamak lazım arkadaşlar. Çünkü bıraktığınızda aç kalıyor. Bu üstteki pallarda yemek yemek istiyor. Siz onları yemek bırakmazsanız açlıktan sıkıntı. Hasat ediyorum şu anda. Ya bence bu başlangıç için çok yeterli bir içerik oluyor. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen sorun, yorumlarda buluşalım. Sesim için tekrardan kusura bakmayın. Maalesef hastayım ama arayı da açmamak için sırf yayın açtım. Bakın buradan pal teçhizat tezgahından pallarınıza özel şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela eğer yaptığım için binebiliyorum. Aynı şekilde roket atar yapabiliyorsunuz. Tüfek verebiliyorsunuz maymuna. Çok enteresan şeyler var yani. Gerçekten bence güzel. 20 tane boynuz diyor. Benim boynuzum vardı ya. Ama hangi sandığa koyduğumu hatırlamıyorum. Çok fazla eşya olduğu için tohumları buraya koyuyordum. Şöyle yapayım. Attım tohumları oraya. Burada ilaçlar var. Tüylü saç bandını çıkarttım mesela. Bu daha zayıf kaldı. Metal takıyorum. Aynen Ümit. PC oyunu bu. Ama telefonda da Power Word falan gibi bir şey var galiba yani. Hani benzeri var. Ama tabii bilgisayardaki çok keyifli ya. Yani ben size öneririm net olarak. Kemik bir tane var burada. Deri, çivi. Çiviyi de bırakacağım. Taşımayacağım yanımda. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Çiviyi zaten bir yerden düşüremeyeceğim için kalsın burada. Envanterde yer kaplamasın.
Şöyle sıralı diyelim. 4 tane şeyi boşalttık. Zaten birazdan yemekler de azalacak. Yiyeceğim çünkü. Rafet hoş geldin. Selam. Evet, şimdi nereye gidelim? Üstten çıkmadan şöyle içeriye gireyim tekrar. Şuraya gideyim, buradan buraya geçeyim. Ya da buraya gidip buradan buraya mı geçsem? Gerçi şurayı da bitirmek lazım. Şuraya geçeceğim ya. Valla şeyi hiç denemedim Rafet, çoklu oyunu. Şu an bu kapalı. Yani tek bende. Çoklu kısmını açmadım. Biraz oynadıktan sonra, keşfettikten sonra olabilir tabii ki. Dayanıklılığım bitiyor gördüğünüz gibi. O beyaz olan şey dayanıklılık arkadaşlar. Ve yere çakılırsam canım gidiyor. Allah, öldüm. Çok yüksekten düştüm ya, yetişemedim. Mesafe çok fazlaydı. Bu mesela ölmeyi falan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Öldüğünüzde de istediğiniz o haritadaki noktalardan birinde canlanabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı oluyor. Ben ölmeyi kapatmadım. O kadar da kolay olmasın. Ölüyorsak ölelim yani. Daha geç açacağım. Aa, ters yön bu. Şu yön doğru mu? Doğru. Bak, çok az canım kaldı. Çok yüksekten düştüm yine. Neyse, ölmedik. Yönü bulacağız diye. Bunlar düşman arkadaşlar. Ben kontrol ediyorum gördüğünüz gibi. Ya benim eğrim falan var. Niye kalkıp da şey yapıyorsam. Öl. Allah Allah, ölmedi. Uçabiliyorum arkadaşlar aslında bununla. Ama unuttuk. Yani öyle yok. Planörle falan şey inmeme gerek yok. Gümüş anahtar yanıma almadığım için maymuncuklu açacağım. Ah be, az kalmıştı. Şöyle yapalım. Şurada takılıyorum. Şunu şuradan mı deneyeyim? Evet. Hırsızlık yapıyoruz. Maymuncuk kullanmak öğretilir arkadaşlar. Evet, yumurta kırma süresi de Rafet'in dediği gibi sürüyor. Ama 10 dakika, yani 10 dakika yazıyor da 10 dakikada tam sürüyor mu? 10 dakika sürüyor. Hızlanmıyor onlar. Allah Allah. Niye vuramadım? Aşağıda mı kalıyoruz? Çok mu yukarıdayız? Gidelim bakalım.
Ben o süreyi de kapatmadım. Yumurta süresini bekliyorum. Onu beklerken zaten o sırada iş yapıyorum. O yüzden onu da kapatmaya ihtiyaç duymadım işin gerçeği. Aşağıda çok güzel bir şey var. Arkadaşlar iki tuşuyla topları değiştiriyorum. Bakın sarı top aldım. Sağ alta bakın, şu an hiper küre kırmızıda. Pal küresi de mavi. Mavi en kötüsü. Yani şöyle en kötüsü dediğim en zayıfı. En zayıf olmasının sebebi de başlangıçta size verdiği için topun gücü diğerlerine göre daha düşük. Ama bu demek değil ki tabii ki kötü değil. Başlangıç için idare ediyor. Bakın %6 bu topla yakalama şansım. Yeşil aldım üstüne %15'e çıktı gördüğünüz gibi. Ha, %15'te yakalamak zor yani, kaçabilir o toptan. Ama yakaladım. Burada bunu keşfetmiş olduk. Soru işareti buymuş. Yani az önceki yaratık. Şu hava kısımlarını gördüğünüzde arkadaşlar, bunları sıçramaya, space'e bastığınızda sizi çok yukarıya atıyor. Bilginiz olsun. Tırmanmakla vesaire uğraşmıyorsunuz. Oo, burada bayağı güzel pallar var. Ya bunlar kendini imha ediyor ya. Of, bunu yakalamak çok zor. Geliyor yanınızda patlıyor arkadaşlar. Aha, patlayacak. İşte şekil bir an. Of. Öldürdü benimki. Benim ufaklık da güçlü yani, bakmayın ha. 40 seviye. Daha oyunun başındayız arkadaşlar. Haritayı bile keşfetmedim ama gördüğünüz gibi şu kadarcık alan keşfedilmiş halde, ama 40 seviye falan çok güçlü pallar var. Bu arıcıktan bir tane daha yakalamak istiyorum. Şurada sandık var. O sandığı açacağım. Şu kraliçelerini yakalamak istiyorum arkadaşlar. Bunların da seviyesi var, yakaladığınız hayvanların. Yer kalmadı. Mesela şu ikisini alamadım. Envanterim doldu. Mutlaka acıkmışımdır. Besledim. Envanterde yer açıldı. Gümüş anahtarı alayım. Bakın 39 seviye. İşlemiyor top, gördüğünüz gibi. Top işlemiyor. Canım kalmadı. Ya öldürdüm. Aldım. Canım kalmadı. Bir de şu an hiper küremle deneyeceğim. Şu an bendeki en iyi top bu. Bunu istiyorum çünkü. Arkadaşlar bu palı öldürürseniz de yakalayamıyorsunuz maalesef. Öldürmemeniz gerekiyor. O beni öldürdü. Kötü oldu. Öldüm. Ya öldürmek istemedim mesela. Yenebilirim bunu ama
Ölünce yakalayamayacağım için çok tercih ettiğim bir şey değil bu. Buralarda bir yere üst yapabilirim aslında. Tekrar oraya gitmemek, zaten ağılda yapmak için ikinci üstümde bu bölgeyi kurabilirim diye düşünüyorum şimdilik. Şöyle yapalım. Gidiyoruz tekrar oraya. Şöyle alçalıyorum. Şurada uçanları gördüm çünkü az çok. Bak bak, kraliçeye bak. Uf, 3 tane de yanında ama gezdiriyor. Palım öldü. Bu da öldü. Ben de öldüm. Ben bunu taktım ya, yakalayacağım. Şimdi öldüğü için pallarım, üste gideceğim arkadaşlar. Yeniden onları dirilteceğim. Ama bir tane kraliçe istiyorum ya. Çok güçlü, vicdansız. Şimdi ölü pallarınız için gördüğünüz gibi bakın 0. 2382 canlı, 4119 canlı, 0. Bunlara hop hop sağ atıyorsunuz. 10'ar dakika bekliyorsunuz iyileşmesini. O sırada ben bir Rendix'i alayım. Bir de Mamo'yu alacağım. Geri kalanlar kalsın. Bir de top yapabiliyor muyum bir bakayım. Giga küreden yapayım biraz. 22 tane kaldı. Yani yetmiyor. Hiper de bitti. Kraliçeyi almak istiyorum ama arkadaşlar. Rafet, sen kaçıncı seviyesin bu arada? Oyun hakkındaki düşüncelerin ne? Bakın, her giga küre yaptığımda, yani bir iş yaptığınızda sol üstte gördüğünüz gibi XP kazanıyorsunuz. Aynı zamanda elinizdeki, takımınızdaki pallar da o seçtiğiniz beşli de seviye atlıyor sizinle birlikte. Onu güzel düşünmüşler. En çok takılınan nokta arkadaşlar, mesela ben yarıdayken bıraktım. Öksürdüm, bir şey oldu. Kalktım gittim. Geldim, üretmeye devam etmek istiyorum. F'ye basılı tutarsanız olmaz. Çünkü zaten şu an 3 tane üretmiş. Bir kere basıp onları aldım. Ondan sonra tekrardan basılı tutup üretiyorum. Cumartesi nerede bu millet ya? Ne yapıyorlar? Ben bu halimle yayın açıyorum. Katılım yok.
Vallahi üzdüler şu an beni. Bakın yumurta kısmı da burası arkadaşlar. Elimde yumurta olsaydı koyup gösterirdim. Belli bir süresi oluyor. Yumurta ne kadar değerliyse içinden çıkacak pal da o kadar uzun sürüyor yani gerçekleşmesi de. Bir tane büyük pal ruhu yaptıracağım buna. Bu da arkadaşlar pal kutusu. Buraya attığınız palları, bu oyunu mesela bıraktınız, yeni açmak istediğiniz, oraya da pal kutusu kurduğunuzda buradaki palları oraya çekebiliyorsunuz direkt yakalamadan. Ya Kick'te Ümit bir bakayım dedim de Kick'i bilemedim, işin gerçeği. Yani açsam mı açmasam mı kararsız kaldım Kick konusunda. Şimdi gidelim tekrardan. Ha, çok teşekkürler Ümit ya. Bakacağım Kik'e de. Vallahi bir bakacağım. Burada şöyle bir şey var mesela, bir amblem. Şu ambleme gideceğim, sonra buraya tekrar gideceğim. Binebileceğim şeyim de gittiği için şu an çok yüksekteyim. Önce biraz aşağı atayım kendimi. Biraz daha atayım. Aşırı yüksekte değilim şu anda. Evet. Çok az bir can kaybettim. 100 kadar. Sorun değil, onu toplarız. Bakın aşağıda görüyor musunuz? Hür İttifakı fedaileri kapışıyor örgüt haydutuyla. Bu da farklı bir pal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama güçlü. Yani Mosanda da fena bir şey. Çok tatlı. Gel hadi seveyim seni ya, tamam. Gel. Tipe bak 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 bak. Nasıl sevdiriyor kendini, nasıl sevdiriyor. Vallahi olabilir ya, bakayım oraya da. Evet, bu sandığın içinde bunlar varmış. Hepsini aldım arkadaşlar. O yüzden sandık yok oldu. Hemen sağ üstte tümünü al diye bir seçenek var zaten. Tek tek uğraşmanıza gerek yok. Bu taş mesela, bunları falan kazabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Bu da cevher. Ama zaten bende yeterince var. Aşağıda saf kristal falan filan var. Bir şeyler var. Saf kristal miydi? O neydi adı? Saf kuvars, pardon. Yanlış bilgi vermeyeyim. Şimdi buradan yolun karşısına geçeceğim. Kılıçla da çok güzel kesiyorum. Şöyle bir bakıyorum arkamda sandık mandık bir şey var mı diye, boş geçmeyeyim diye. Görmedim. Aha bir şey çıktı. Biri var burada. Yemek pişiriyor. Bunlar kötü olmuyor bu arada genelde. Benim için Bigard'ı ya da Elizabeth'i yakalayabilir misin demiş mesela. Bal topla diyor. Bende bal vardı zaten. Ama o paldan var mı onu bilmiyorum.
Opal yok arkadaşlar mı? Var. Ama bunu veremem ya. Bir tane var şu anda. Benim istediğim o kraliçeyi yakala diyor. Ama daha düşüklerini de yakalayabilirsin. Ben kraliçeyi taktım çünkü güçlü. Mesela bu 28 seviye arkadaşlar. Daha zayıf. Gördüğünüz gibi zaten topu bir attım. %54 yakalama şansı var şu an. Ki yakalandı hemen. Ama ben o kraliçeyi istiyorum. Bunu verebilirim buna. Andikleri buna veririm. Şu ufaklıklardan yakalayalım. Bak bu 30 seviye mesela. Götüm görünüyor arı kardeş. Nasıl saldırıyorlar. Ay bunları da bir kere yakaladın. Yoksa kendini imha ettiği için yakalayamıyorsun yani. Yakalaması çok zor bir hal bu. Bak kendi kendini öldürüyor anasını satayım. Gerçek hayatta da arılar var ya arkadaşlar, sizi sokunca ölüyor. Burada da öyle yapmışlar. Baksana zaten kıçında kocaman iğne var. Şuna bak. Al lan. Tekmeliyorum. Gidip yakalayalım ya şunlardan. Ya o topa yakalandı. Yakalanmazsa sıçtık. %30. Aha hiç işe yaramadı. 5.5'da kritik atıştan aldım. 36 yakaladım. Kaç oldu? 2 oldu galiba. Oo, kraliçeleri var. Bu benim istediğim kraliçe şeklinde değil ama yakalarsak güzel. 36 seviye burada. Boş değil yani. 40 seviye kraliçe görmüştüm ve yakaladık. Güzel. Ama 40 seviye görmüştüm. O yüzden biraz yani bu biraz tırt. Neyse bayağı bir yakaladık. 3-4 tane oldu şu an elimde. Gideyim kıza 3 tanesini vereyim. Bir tane de bana kalsın. En yüksek seviyeyi kendim ayıracağım tabii ki. Bu çakal beleşçi Carlos'a vermeyeceğiz. Oturmuş orada, benim için bunu yakalar mısın? Paşamın hiç kalkmaya niyeti yok. Şunu yanıma çekeyim. Çok uzak ya. 45. Ya hayır, biraz daha dayak yese ölecek salak zaten. Tamam, süper. Şimdi o salak kızı bulup şunları verelim. Beleşçiyi. E'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın. En dandiği bu 33, 30. Bunu ver abi. Bir tane şurada vardı 28. Bunu da ver. 33, 32, 36, 31. 358. Bakın bu 33 seviye ama saldırısı 328, savunma 338. Bu 31 seviye. 358'e 298. Bunun saldırısı yüksek, savunması zayıf. Bunun saldırısı düşük, savunması fazla. Ben saldırı taraftarıyım. Bunu vereceğim. Teslim et abi. Yani palların seviyesine de böyle hemen bunun seviyesi yüksek, çok güçlüdür demeyin. Değişiyor arkadaşlar. Aynen Ümit ya. Deneyeceğim. Yok zaten aklıma yazdım ben. Hesap açacağım. Bakacağım. Ne verdi bana? Envanterim dolu diye şey yapamadım. Yemek yedireyim de be.
Yer açayım envanterde. Lahana yiyelim. Marul. Tüm pallarım acıkmış zaten. Dayanıklılık iksiri vermiş. Bu tek kullanımlık oluyor arkadaşlar ve istatistiğini arttırıyor kalıcı olarak. 180'di mesela. 200 oldu gördüğünüz gibi. Arttı. Bir tane zaten istediğim Elizabeth'i de yakaladım. Ama da 40 seviyesini istiyordum. Artık kendimiz geliştireceğiz. Ne yapalım? Bak yenileri çıkmış. Kaç seviye? 28. Çöp. Ben şimdi şuraya gideyim o zaman. Üste kurarım buraları bir yere. Çok güzel sandık. Şöyle güzel bir arazi bulursam zemin. Bundan var bende ama bir tane yakalamaktan zarar gelmez. Kolay değil yakalamak gördüğünüz gibi. Mahvetti vicdansız. Mahvetti bütün zırhımı yedi. Üstünde arkadaşlar kıyafet var. Bu gördüğünüz kırmızılı kıyafet arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Çanta değer yok şu an. Bırak abi bunu. Bakın çıplağım. Bu zırh falan veriyor. Bakın savunma 105, can 250. Metal kask, savunma 50, can 100. Bu işte saldırılar hedefin canını birden aşağı indirmiyor. Bu uçtuğum paraşütüm. Bunun dayanıklılığını falan arttırmam lazım. Bu kullandığım arbalet 448 saldırı gücünde. Bunlar kazmayla, balta, kılıçta 180 güçte. Şuraya bir de yemek atalım. Bakın buradaki yemekler de kendisi otomatik yediriyor. Bir de şuraya da şunu koyayım. Bir yer daha açılmış oldu. Şimdi haritada yerimizi kaybetmeyelim. Her yerde arı var burada. Bee dediği şey zaten arı aslında. Ben böyle takla ata ata gitmeyi seviyorum, daha hızlı. Pratik. Bir şey var burada. Warsect diye bir şey var. Tarantiris'i kesiyor. Bayağı da rahat kesiyor. Şuna bak. Hiç bana mısın demiyor. Abi bunlara giga lazım. Hiper lazım, pardon. Vallahi vuracak yumruğu kafama. Taş atıyor lan. Lan oğlum. Hayır, canı da kalmadı. Biraz daha vursam ölecek. Canı çok az. Öldü. Al işte. İstesem de yakalayamam şu an. Öldü ya. Ulan. Yakalayamadık. Tüh. Çok da güzel bir yaratıktı ya. Çok güzeldi. Güçlü, saldırgan. Pallar bu arada kendi kendilerine böyle kavga edebiliyorlar arkadaşlar. 40 seviye bu mu yoksa? Bakayım. 37'ymiş ya. Ama şuradaki şeyi almak istiyorum. O yüzden gideceğim yanlarına. Tam bu kadar. Seni yakalamak istemiyorum zaten. Aha, Warsek'ten bir tane daha. Öldüm. Arkadan B'ler de saldırdı. Üste kuramadık ya. Oyun böyle arkadaşlar. Güzel. Sesim çok yoruldu. Yayını o yüzden kapatacağım. Ben oynamaya devam edeceğim. Siz de haberdar ederim zaten. Yeni bir üst kuracağım. Son halleri de paylaşacağım. Chapter chapter işleyeceğim. Güzel. Palworld'u beğendim.
Hadi kapatmadan Age of'u da göstereyim. Gerçi Age of'u açmayacak o şekilde. Bu Palworld'de kalsın. Çünkü Palworld chapter'ına koyuyorum bunu. Karışıklık olmasın. Bazı arkadaşlar sonra hani oyun içinde oyun falan sevmiyor. Kafa karışıklığı oluyor. O yüzden bu şekilde kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Çay naneyi içeceğim mutlaka. Hatta yayını kapattıktan sonra gidip onu yapacağım Ümit. Çok teşekkür ediyorum. Cansın sen de. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.